Tetik parmak, parmağı bükerken veya düzeltirken takılma ve atlamaya sebep olan, erken aşamada olmasa da ileri evrelerde ağrılı olan duruma verilen addır. Parmak bükülürken veya düzeltilirken silahın tetiğinin boşalması hissini uyandırdığı için bu ad verilmiştir. El parmaklarınızı hareket ettiren güçlü kasların birçoğu ön kolda olup bunlar tendonlar vasıtasıyla parmaklarınızı büker veya düzeltirler. Etkilenen parmakta parmağı büken tendonun avuca yakın eklemi üzerinde nodül oluşur. Normal sağlıklı bireylerde bu bölgede tendonun kılıfı tendon öne doğru kaçmasın diye kalınlaşmıştır. Rahatsızlığı olanlarda bu bölgedeki kalınlaşmış kılıf daha da kalınlaşır. Bu kılıfın altında ileri veya geri giderken tendonun içindeki nodül nedeniyle zorlanan tendonda atlama hissi olur. Bu atlama başlarda ağrısız olsa da nodül kalınlaştıkça ağrı artar. Daha da ileri evrelerinde bu nodül nedeniyle parmak bükülmüş bir pozisyonda iken kilitlenip kalabilir. Tetik parmağın belirtileri başlangıçta hafiftir. Özellikle sabahları parmakta sertlik hissi olur. Parmağı hareket ettirirken bir atlama veya takılma hissi başlangıçta belli belirsizdir. Etkilenen parmağın avuca yakın ekleminde avuç içine bakan yüzünde hassasiyet ve sert şişlik yani nodül olabilir. İlerledikçe parmaktaki bükme ve düzeltme sırasında atlama ağrılı ve belirgin olur. Avuç içindeki nodül üzerine basınca ağrı olur. İleri evrelerde parmak bükülü bir pozisyonda kilitlenir ve düzeltmek çok ağrılı ve zor olur. Tetik parmak daha çok baş parmakta olsa da herhangi bir parmağı etkileyebilir. Bir seferde birden fazla parmak etkilenebilir ve her iki elde de olabilir. Tetiklenme genellikle sabahları bir nesneyi sıkıca tutarken veya parmağı düzeltirken daha belirgindir. Tetik parmak 40-60 yaş arası ve özellikle bayanlarda daha sıktır. İşi veya hobileri gereği devamlı elini kullanan kişilerde tetik parmak gelişme riski daha da fazladır. Şeker hastalarında daha fazla görülür. Romatoid artrit yani halk arasında bilinen şekliyle iltihaplı romatizması olan kişilerde de tetik parmak oluşma riski daha yüksektir. Karpal tünel sendromu yani elde sinir sıkışmasından ameliyat olanlarda özellikle ameliyattan sonraki ilk 6 ayda bu ameliyatla ilişkili bir komplikasyon olarak çıkabilir. Bazı çalışmalarda bireylerin hayatı boyunca bir tetik parmak rahatsızlığı geçirme ihtimalinin %2,6 olduğu ifade ediliyor. Tetik parmağın teşhisi için ayrıntılı bir test gerekmez. Doktorunuzun muayenesi tanı koydurur. Tetik parmak tedavisi şiddetine ve süresine bağlı olarak değişir. Antienflamatuar ilaçlar ağrıyı azaltmak için verilebilse de tendon kılıfındaki daralmayı düzeltme veya nodülü yok etme ihtimali yoktur. Şikayetleriniz düzelene kadar tekrarlayan kavrama gerektiren işlerden veya titreşimli el makinelerinin uzun süreli kullanımından kaçının. İşiniz gereği yapmak zorundaysanız da koruyucu bileklikler kullanabilirsiniz. Doktorunuz etkilenen parmağınızı 6 haftaya kadar uzun bir pozisyonda tutmak için geceleri bir atel taktırabilir. Atel tendonun dinlenmesine yardımcı olur. Tendon kılıfının çevresine veya içine bir steroid enjeksiyonu nodülün küçülmesine ve tendonun tekrar rahatça kayabilmesine izin verebilir. Ancak bazen birden fazla enjeksiyon da gerekebilir. Bu yöntemin %60 civarında başarısı vardır. 6 aydan daha kısa süredir devam eden hastalarda başarı şansı daha da yüksektir. Benim de çoğunlukla diğer yöntemlerle fazla vakit kaybetmeyip ilk tercihim steroid enjeksiyonu yönünde oluyor. Gecikmiş hastalarda bile denemeyi tercih ediyorum. Düzelmeyen hastalarda ameliyat kesin çözümdür. Tetik parmağın olduğu avuç içine yakın bölümden küçük bir kesiden tendon kılıfının daralmış bölümü ameliyathanede lokal anestezi veya hafif sedasyon altında gevşetilebilir. Tendondaki takılma hemen kaybolur, deneyimli bir cerrah tarafından yapıldığında tekrarlaması hemen hemen hiç yoktur. Bütün bu anlattıklarım dışında 1 ile 2 yaşları arasında fark edilen çocukluk çağı sorunu olarak da görülebilir. Eskiden konjenital tetik parmak olarak bilinirdi. Yani doğumsal olduğu düşünülürdü. Ama artık bunun böyle olmadığını, daha sonradan gelişen bir problem olduğunu biliyoruz. Genelde çocuklar getirildiklerinde baş parmak sabit bükülü haldedir ve çoğunda zorlasanız da açılmaz. 4 çocuktan birinde rahatsızlık iki taraftır. Çocuklarda olduğunda sebebi bilinmiyor. Ailelere germe egzersizleri tarif edilir ama germe yapma ile hiçbir şey yapmama arasında bir fark olup olmadığı da bilinmiyor.
1,5 yaşı geçen durumlarda ameliyat ile problemi çözmek gerekir. Ameliyat sonrası 1 hafta içinde çocuk olduğu için yarası tamamen iyileşir ve hiçbir sorunu kalmaz. Bu videoda size tetik parmak sorununu anlatmaya çalıştım. Ömür boyu sağlıklı, ağrısız, hareketli günler sizlerin olsun.